Önümdeki çocuk beni takip et dedi. Bakalım nereye götürüyor beni, hiçbir fikrim yok. Arkalara gidiyoruz ama. Bir yerlere geldik şu an. Aradığımızı bulduk gibi. Bu videoda yeryüzündeki gelir adaletsizliğini en derinden hissedeceğiniz anlara şahit olacaksınız. Adeta dünyanın tekstil cehennemi olan Bangladeş'te dünyanın en ünlü markalarının en pahalı ürünlerini günde sadece birkaç dolara çalıştırdıkları sisteme dibine kadar şahit olacaksınız. Uzun aramalar ve birçok tehlikeli yollardan sonra Bangladeş'in merdiven altında çalıştırılan çocuk işçilerini buldum. Günlük sadece 1,5 dolar, saatlik neredeyse 5 TL'ye gelecekleri ve bedenleri sömürülen bu çocukların çalışma koşulları işler acısı haldeydi. Daha sonra zengin mahallelere gidip sokak aralarına dalıp Bangladeş'in gelir adaletsizliğini ve ikiyüzlülüğünü sizler için gözler önüne serdim. Dünyanın farklı bölgelerine daha çok seyahat edebilmem için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Selam dostlar, alemin valenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarla şu an Bangladeş'in başkenti Dhaka'da. Dhaka'ya da 2 saat uzaklıktaki bir bölgeye geldik. Bu bölgenin ne önemi var, neden buradayız derseniz de şu an bulunduğumuz bölge bir tekstil bölgesi. Bangladeş dünyada Çin'den sonra tekstil üretiminin en çok yapıldığı yer ve Bangladeş ihracatın yaklaşık %80'i tekstil ürünleri üzerine bağlı. Dünyanın en büyük belki de tekstil ekonomileri burada dönüyor. Dünyanın en büyük markaları burada üretim yapıyor. Bu videomuzda ne anlatacağız? Bu kadar büyük bir ekonomiye sahip insanların kaç para maaş aldığını öğreneceğiz. Daha doğrusu bu videoda ne öğreneceğiz? Bu kadar zor hayatlarının yaşandığı bir ülkede bir de zengin muhitler var. Daha doğrusu hem fakir hem de zengin hayatları size bu videoda gösterip anlatmaya çalışacağız. Videoyu da tekstil fabrikasında bir arkadaşım da bizi gezecek. Çok sürpriz birisi, ilginç birisi. Onunla başlayacağız. Daha sonrasında da sizi zengin muhitlere götüreceğim. Evet dostlar, şimdi bana göre şu ana kadar hayatınızda hiç görmediğiniz bir sahneyi göreceksiniz. Neden derseniz şimdi sizi biriyle tanıştıracağım ama öncesinde tekrardan videomuzla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu an Bangladeş'teyiz ve bir tekstil fabrikasına geldik. Bu konumuzda zaten bununla ilgiliydi. Videonun başından beri söyledim ama video başlamadan önce de bir şey rica edeceğim. Şöyle etiketlerinizi bir kontrol edin. Ben ettim. Benimki buradan değilmiş. Ama üzerinizde giydiğiniz birçok kıyafetin etiketinde muhtemelen Made in Bangladesh yazıyor olabilir. Hatta dünya üzerinde bir yazı okumuştum eğer doğruysa. Neredeyse üretilen her 10 koddan bir tanesi Bangladeş'te üretilip dünyaya açılıyor. Bu konularda daha uzman bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Kendisi Bangladeşli ama görünce biraz şaşıracaksınız. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Öncelikle adını sorabilir miyim? Tam adını ama. Benim Bangladeşli ismimi, Türkçe ismimi. Bangladeşli. Tamam, benim ismim Fadil Ahmetpur. Bir de ama Türkçe'de bana Ahmet Ferdi diyorlar. Sen Ama, Türkçe nereden biliyorsun? okey, bunun için bir tarihi var aslında. Annem Azerbaycanlı, bir de İranlı Azeri, bir de babam tam Bangladeşli. Buna göre Banglaca da biliyorum, Türkçe de biliyorum, Farsça da var bende. Bu kadar. Tabii İngilizce falan da var. İngilizce var, Fransızca da var aslında. Oh, evet. Güzel, süper. Hem fabrikayı gezelim hem de sana bazı sorularımız olacak. Yardımcı Evet, olabilir lütfen, misin? hiç problem, hiç sorun yok. Çok teşekkür ederiz o zaman. Hadi başlayalım. En çok aradığınız hangi şarkı? Kimler var? Şimdi kalbimde. Sesin de iyi ha. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Adamın konuşurken sesi başka, şarkı söylerken Şarkı başka. söylerken daha tok ve Farklı. daha düzgün bir Türkçeyle söylüyor. Evet. Bu arada Türkçe mükemmel. Ağacımız çok abi. Ağacımız çok. Ağacımız çok diye şarkıları biliyoruz. Sen Bir de bizde İngilizce'de şöyle bir kelime var. Sewing lines, yani üretmek limanlar. Ve de burada bir katta 165 makinelerim var. Şimdi bu katta yaklaşık 300 kişiden fazla çalışıyorlar. Bir de shift'ine göre değişiyor. şu an burada tam olarak ne yapılıyor? Evet, şurada fabrikadan
hazır olan fabrik geliyor. Burada sadece sewing yapıyorlar. Birleştirme. Evet. Böyle bir şey de var. Burada bir şey koymak şansımız yok. Görüyorsunuz. Burada temizlenmemiz gerek var. Tabii ki bugün production çok olduğu için bu katta temiz değil. Ama normalde çok temiz oluyor. Şimdi günün sonunda geldik diye çok çalışanları yok. Çünkü 6'dan sonra yeni bir overtime shift başlıyor. Bir de 6'nın yakın oldu. Burada çift 2 var diye var. Evet. Shift değişiyor çünkü 24 saat 24 çalışıyor. saat Evet. çalışıyor burası. Hiç durmuyor. Evet. Çünkü O yüzden 1200 personel var. Evet. Ya aynı anda en fazla 600 kişi çalışıyor o zaman. Aynı anda 755. Bugün aynı anda 755 kişi çalışıyor. Akşam daha az. Akşamlarda az oluyormuş. Sabah 0'dan 6'ya kadar da bir shift var. Ayrı bir şey Evet, var. bundan 6'dan 12'ye kadar, 12'den 6'ya kadar. Şu an bu bulunduğumuz nokta tamamen kesim katı. Aynen, kesim katı. Biraz önce gittiğimiz yer birleştirme yeriydi. Evet. Buradan Bir de kesilip burada şöyle kim için yapıyoruz? PO number yani sipariş numarası hangisiyle ilgileniyor, bir de hangi gün geldi, bir de kim aldı onun imzası da var burada. Bu da önemli bir şey çünkü yarın bu fabrikayla bir problem olursa onu alabiliriz. Yani bunun için kim suçlu bunu bulabiliriz. Anladım. Evet. Anladım. Bu yüzden şöyle yapıyoruz. Bir de 3. katta yaptık. Aynı şey yapacağız 3. katta. Ama bunun için 2 kat daha expansion yapıyoruz o projede. Bu yüzden bunun için bekliyoruz. O proje bitince buradaki 3. katta da aynı işi yapmaya devam edeceğiz. Kesim atölyesi olacak. Evet. Ben şimdi Türkiye'de param var, yatırımcı. Okey. Bangladeş'te de böyle tekstil işinde para var. Bir Türk parasıyla buraya gelip ya da buradaki ucuz tekstil ürünlerini alıp Türkiye'de satışı konusunda böyle birilerine fikir vermek isteyen olsam mutlaka bu videoyu izleyenler arasında bu tarz şeyleri merak edenler olacaktır. Nasıl bir ticaret yapabilir bu bir Türk de buradaki bu tekstil sektöründen faydalanabilir Türkiye'den? Sadece tek bir şey olmanız önemli. Avrupa'da iyi markalarda çalışan bir tanıdığım arkadaşı yoksa bir bağlantısı olmanız gerekli. Mesela ben Türk'üm. Mesela diyelim ki ben Türk'üm. Tamam. Burada geldim. Burada yatırımcı yapacağım. Ben de Avrupa'da müşteriler var. Ben burada sadece bir proje yapacağım. Sewing ve cutting yapmanız için. Başka bir yerlerde fabrik alacağım. Burada keseceğim. Sewing yapacağım. Avrupa'ya göndereceğim. Bunun için çok iyi bir yer. Böyle bir fikrisiyle devam edersen $100.000 yani $100.000 Bangladeş'e geldin yatırımcı yapacağım. 2 yılın içinde bu $100.000'ı $350.000 yapabilirsin. Ben $100.000 buraya geldim. Okey. Evet. Ve burada bir iş kurmak istedim. Evet. İş kurduğum şeyde bir fabrika mı satın alıyorum? Yani kiralıyorum. Kiralıyorsun. Ve Kiralabilirsin. Ve 50-100 kişi eleman aldım. Aynen. Ve senin üreteceğin tişörtlerin kesimini Aynen. ve birleştirmesini yapıp sana teslim ediyorum. Evet. Bu birliktelikten ben 2 yıl sonra $100.000'ımı $350.000 yapıyorum. Aynen. Yaklaşık. Peki bu realitede var mı? Yani ben şimdi yarın sana $100.000 Bir de getireyim. siz yabancı olduğunuz için size vergimiz yok. Bir de sen yabancısınız diye buraya gelince yatırımcı yapınca size özel havalimanının girişi var. Bunu kullanmak anladım. izni veriyorlar. Ha sen Onların paradan tabii. Ha, Biz sen bana onlardan dedin parayı ki kazanacağız. Evet. bana alıcıyı getir, burada ucuza üretelim diyorsun. Evet. Ha, Olay bu. Ben de Olay o bu. olsa ben Tabii. onu Türkiye'den Ama de yaparım. yatırımcı Olay burada bu. da yapmak istiyorsanız biz %40 verebiliriz yıllık. Anladım. Ha ben sana $100.000 getirirsem sen bana %40 evet, %40 Ay- 140 vereceğim size. her yıl $40.000 vereceğim. Evet. Ona bir şeyler sormak ister misiniz? Hangi bölümde çalışıyor burada kendisi? Operatör olarak yani makineyi kontrol eden kişi. Kaç senedir burada? bu fabrikada? Koordinatörü kaç örnek? Hani 3 yıldır çalışıyor burada. Peki özel değilse maaşını söyleyebiliyor mu? Evet ben sor- söyleyebilirim Tamam. ama atlar 16.000 taka yaklaşık 160 falan yapıyoruz. Ortalamanın üstünde oluyor Amerika yani. dolar. 166 Amerikan dolar oluyor asgari ücreti olarak. Yani Evet, ortalamanın üstünde alıyor. Yani asgari ücret Evet. mi alıyor biraz her fazla mı? şeyden sonra 166 dolar alıyormuş aylık. Onun da harcalaması var. Aylık harcama. Her şeyden sonra cebinde 30-35 dolar kalıyormuş. Yani kirası, yemesi falan her şeyden sonra günlük Yani pazar falandan sonra yaklaşık aydan sonra 30 dolar Günde kalıyor. 12 saat Evet. ve ayda 26 gün çalışıyor. Evet. Ve
bütün temel ihtiyaçlarını ödedikten sonra Evet. hani keyfi hiçbir şey yapmadı henüz ve sadece 30-35 doları kaldı. Evet. Şimdi Ferdi tekrardan şimdi sorularıma yanıtladığın için teşekkür ediyorum. Evet. Burada şunu merak ettim. Şu an bulunduğumuz bölge anladığım kadarıyla Dakka'nın biraz dışında ve sadece tekstil fabrikalarının ağırlıklı olduğu bir bölge. Evet. Tahmini burada kaç tane fabrika vardır? Burada Sadece bu bölgede. yaklaşık 150 fabrikamız var. Bir de en büyük fabrikamızda yaklaşık 50.000 kişi çalışıyor. 50.000 kişi. Evet. Peki bu hani merdiven altında gizli saklı çocuk işçilerin çalıştırıldığı yerlerde sence çocuklara kaç para maaş veriyorlardır? Ben böyle yerlerde biliyorum asgari ücreti 50 dolar gibi aylık. Burada şu an mesela biraz önce bir tişört görmüştük. 5 euro dedin değil mi? Evet. O kişi o tişörtten bir günde kaç tane üretebilir? Bir kişi her gün yaklaşık 105 105 tane. 105 yani 105 tişört üretiyor. Tamam her gün. 100 desek yani 500 dolar. 500 euroluk. Aynen. Yani bir kişi 500 euroluk Aynen. bir tişört üretebiliyor bir günde. Aynen. Ama aynı kişi o gün bütün gün çalıştığı parayı bir tane bile tişört alamıyor. Aynen. Neredeyse. Abi bu kapitalizm. Evet kapitalizm yok seninle ilgili asla değil çünkü Evet, ben tabii. sende şunu gördüm. Gelmeden önce tanımıyorduk. Tabii. Sen burada hem güvenlik önlemleri hem işçilerine sağladığın hizmetler şimdi bir sürü bir şey anlattın bize. Kendimiz de gördük. Diğer yerlere nazaran sen burada çok büyük imkanlar sunuyorsun. Tabii. Ayrıca o kapitalizmin peşine düşüp de burada insanları iyice ezmediğin için sana teşekkür ederiz ayrıca. Evet şimdi burası bir köy bölgesiydi. Köy bölgesinde de şu an bir restorana oturduk. Yani fabrikadan çıktık, Ferdi'den ayrıldık. Birazdan gelecek gerçi kendisi yine. Şu an burada ne aldık? Böyle 3-4 tane böyle patatesli kıymalı Kişi gibi bir yemekler şey aldık. Kaç para verdik? 40. Yani 10 lira 13 lira mı? Evet. Yani 13 lira bile değil. 12 lira falan yedik. Restoranlar, hayatlar böyle. Yine çok şey olacak bir de anlatacağız ama gördüğünüz insanlar ne kadar ucuz şekilde çalışması gerekiyor. Şimdi bir şey gördük, söyledik ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Uğur da benim gibi ya, ne olursa yiyor. Fark etmez. Tadı nasıl? Çok iyi. Vallahi. Sıcak mı, kaynar mı çok? Şunu Dakka'nın merkezinde böyle lezzetli yiyemedik ha. Vallahi. İçi çok lezzetli. Bu tükürüklü ondan. Olabilir. Şöyle diyeceğim. Nefes al Uğurcuğum. Alamam. Günler sonra güzel bir yemek yemeye geldik. Ayrana bak. Özel bana. Ayranı var. Narlı salata var. Aa, burada çok güzel bir çorba var ama ben çorbanın adının ne olduğunu anlayamadım. Abinin kendi karışımı. Şimdi Osman biz abi. Bangladeş'te bir mix var yani çorbada. Bangladeş flavorlarla bir Çorbanın mix. aslında özelliği şeydi hani biraz farklıydı. Fakat sonrasında kendimize uyarladık birazcık. Yani birazcık Bangladeş hem Türk esintiler hem Bangladeş esintiler. traditional bir çorba oldu aslında. Bence başarılı abi. Çorbanın adı neydi? Rostopsu. Gerçekten güzel. Eline sağlık. Abi şu an ismini sorabilir miyiz? İsmim Osman. Osman abi sağ olsun bizi izliyormuş Instagram'dan, YouTube'dan davet etti şimdi bugün. Başkent Dakka'da bu Atatürk Caddesi'nin bir arkası değil mi bura? Evet, iki arka sokağı oluyor. 11. yol diye geçer burası. Bu caddenin adı 11. yol. Evet, Bangladeş'in de en hareketli caddelerinden bir tanesi aynı zamanda. Yani bir anda lüksün içine girdik. Günlerdir biz şimdi Evet. Uğur'la kaosun içindeydik abi. Bir anda da lüksün içine geldik. Çok güzel de konsept yapmışsınız bence. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani Bangladeş'te şu ana kadar girdiğimiz en lüks yer oldu. En güzel yer. Hem de en güzel yer. Teşekkür Abi ederiz. ne zamandır buradasınız? 6 ay oldu Bangladeş'te. Uzun yıllar kalmayı düşünüyoruz bakalım eğer Allah kısmet ederse. Hayırlısı. Hem burada aşçıbaşısın hem işletmeci. Ortağıyız aynı zamanda. Ortağım aynı zamanda mutfak şefliğini yapıyoruz. Buraya bir Türk işletmeci olarak yani restoran işletmeciliği olarak gelmek ve iş kurmak kolay mı? Aslında kolay. Yani lokal bir ortakla iş yapabilirsiniz. Fakat burada restoran yapmayı önermiyorum. Malzeme sıkıntısı çok yaşıyoruz. Hani istediğimiz malzemeyi istediğimiz kalitede bulamıyoruz. Tüm malzemeleri buradan mı alıyorsun abi? Evet, maalesef. Çünkü
malum hükümet değişti. Vergi olayları Evet. Bunlar birazcık ülkeyi de geriye attı aynı zamanda. Lahmacununu, ekmeğini, çorbanı işte gerçekten mükemmeldi. Bu arada restorana da Türkiye Biz 11. caddenin yanındaymış. Şimdi bir pazara girdim. Evet, insanlar yani maalesef hijyen sıfır tabii ki. Gerçekten bu ülkeden hijyen aramak zaten akıl kârı işte, çünkü insanların temizlik malzemesine ulaşma durumu yok. How are you brother? Thank you. Donnabad. I am from now. Donnabad. 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 Thank you. Thank you. Selamünaleyküm. Turkey. 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 İstanbul. İstanbul. Yes. Ha, okay, thank you. Evet, şu an aslında bu pazar göstermek istemiyorum size, aslında normalde niyetim pazar değil ama bir konudan bahsedeceğim. Burada çocuk işçilerin çalıştırıldığı tekstil atölyeleri var. Ve bu çocuk işçiler aylık 80-85 dolara çalıştırılıyor. Haftanın 6 günü, günde 12 saat. Ve sadece 80-85 dolar veriyorlar. Donnalat, okey. Okey. Abi, şimdi burada çok fazla arama yaptım ben. Bu noktada bir yerde çocuk işçiler vardı. Bak abi, bir deneyelim. Şimdi bu bölgede mutlaka şey vardı. Tekstil atölyeleri ve çocuk işçilerin çalıştırıldığı yerler. Çünkü ben hem internetten araştırdım hem de birçok insana sordum. Sokakta da birçok insan. Onlara sonra, bunlara sonra herkes birbirine bana gönderiyordu. Ondan sonra en sonunda benden biraz kalandılar. Neden buraya geldin, ne yapıyorsun filan demeye başlar ki Bangladeş'te çekim yaparken hiç insanlar arasında sıkıntı çıkarmaz. Hoşlarına bile gider. Ama bu tekstil atölyelerini aramamdan dolayı galiba biraz sorunlar oldu, yani kullandılar benden ve beni buradan gitmemi istediler. Şimdi bu arkadaşlarla konuştum, motor taksilerle, onlara ne istediğimi anlatabildim bir şekilde. Bu abi de şimdi beni bir yere götürüyor ama nereye gidiyoruz bilmiyorum, ama 9 kilometre ileride bir yere götürüyor ve 1 dolar 10 sente. Evet, yani şu an geldim ama nereye geldim, nasıl geldim derseniz emin olun ben de bilmiyorum. Geldiğim yer ne kadar tehlikeli, ne kadar güvenli bir turist için onu da bilmiyorum, ama burada evet gerçekten bir sürü tekstil ürünü satan yer var. Bildiğiniz şu an çöpten nehir var burada. Ya gerçek dünyanın 2004 yılının gerçeğine bakar mısınız arkadaşlar? 2024 yılında nasıl bir görüntü var? Çöpten nehir var burada. Bu önümdeki çocuk beni takip et dedi. Anlatmaya çalıştım ama bakalım nereye götürüyor beni, hiçbir fikrim yok. Arkalara gidiyoruz ama bir yerlere geldik şu an. Yardımımızı bulduk gibi. T-shirt. This baby t-shirt. T-shirt. Yeah. You know, They working here. ladies gents after. Ah. Ladies gents after. These ladies, only- one day how many hour working? Yes. How many hour work? How many hour? 1 hour, 2 hour? Button and Okay. and something bas korbe. Okay, I understand. Yeah. What time start? Morning? Morning only 9. What time finish? Finish after 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Yeah. 9 start, 8 finish. 8 p.m. 11 hour. 11 hours. Ah. But after seasonal after. Ah. Whole night, whole day. Whole night, whole day. After One season. week, one Season. Eat season. Eid season? Eat. Eid Mubarak. Eid Mubarak Ah. season. After. Holiday. Hava delivery. 10 days holiday. Okay. Day, 1 month. How much money? 1 month. Money. How much? 1 month. Charge 7,000. 1 month 7,000. So less. বাংলাদেশ বেশি করে নাই দাম কমই গেছে আমি এগো দেশে
Brother, his salary per month. এই তোমার স্যালারি কত? 4000. 4000. হ্যাঁ 1 month 4000 1 month 4000. জি Nasıl ya? বছর কত 40,000 বলছি 1 month 4000. 1, 2, 3, 4, 4000. 4000 Is mean $40. হ্যাঁ 40 $30, $40, right? Really? Right. $40. হ্যাঁ $40 He's going to school? College. No. No college. Okula gitmiyor. Evet. Bangladeş'in merdiven altı işletmeleri. Brother, why? Everything, every day, every people. Benim de İngilizcem çok iyi değil ama arkadaşınki hiç iyi değil ama yine de bir şekilde Rubbish. anlaşmaya çalışıyoruz. Rubbish for our home. Rubbish. Herkes çöpünü buraya atıyor diyor. Üniversite. Abi ben anlamadım, gemiyle şehre nasıl gideceğim? Evet, Dakka'daki kirlilik sadece sokaklarla ibaret değil, nehir de kirli, hava da kirli, gün batımı yok, gün doğumu yok. Yani hiçbir şey seçemiyorsunuz burada adam akıllı. Abi Boğaz trafiğinde hiç kimsenin, yani hiç şey umurunda değil. Bakın şu koca gemi vunk diye geçiyor. Yani şu sandal kenara kaçamazsa, bir an bir şey olsa öldü. Abi insan hayatında hiç mi değeri olmaz ya? Bir ay çalışıp $40 nedir ya? এলাকার অবস্থা কেমন? Evet, karşı kıyıya kadar geçirdi beni. Yine bir 10 dakika sürdü ve toplamda 10 taka verdim. Yani o doların 12'de biri. Ama buradaki kokuyu size tarif edemem. Bu videoda her şeyi zaten görüyorsunuz ya da bir şeyleri tarif edebiliyorum ama yaşadığım kokuyu tarif etmem hiç mümkün değil. Abi bakın, koca şehrin değil. Ben bu ülkeye ikinci kez geliyorum arkadaşlar. Ve birçok şehrine gittim. Bu ülkenin sadece bu gün gördüğünüz kadarıyla olan kısmı değil. Her yeri, ama her yeri böyle. Neredeyse hiç hijyenik alanı, neredeyse hiç sessiz bir alanı yok. Gerçekten korkunç bir yer ya. Bu insanlar adına çok üzülüyorum. Yani çok düşük ücretlere çalışan insanları izlediniz. Çok düşük ücretlere, bakın her yerde çöp dolu. Gerçekten çöpsüz bir alan, bir saniyelik bir alan yok. Çocuklardan bazıları 4.000 alıyordu, bazıları 7.000, kadınlar da 7.000 alıyordu. Ve dediğim gibi 12 saat 26 gün esasına göre bu çalışma biçiminde çalışıyorlardı. Abi günlükleri kaç para geliyor ya? Saatleri kaç para geliyor? Saati 5-6 TL'ye bir insan çalıştırıyorsunuz ya. 5-6 TL'ye saati insan çalıştırıyorsunuz. Evet, Bangladeş'in 200'ünde şimdi de Gülşen dedikleri bir bölge var. Burası zengin muhit. Buradan görüntüler size göstereceğim. Ama aslında bir gecekondu mahallesi izletmiştim ya size, nehrin hemen kenarında teneke evlerde yaşayan insanlar diye. İşte aslında orası da hemen burası. Bakın şimdi göreceklerinize bakın. 200'ü burada keskin bir şekilde göreceksiniz. Burada şu an gökdelenler, mökdelenler, siteler, catlar, cutlar, rezidanslar. Ama hemen karşıda bakın orada teneke evlerde aylık sadece 40-50-60 dolara yaşayan insanlar. Yani gelişmiş bölgesine geldik, yine aynı. Burada kalabalık var, polisler ve insanlar herhalde birileri grev yapıyor ya da protesto yapıyor. Kim nerede bağırıyor lan? Sen anlarsın, ne anlatıyorlar?
Yani niye gülüyor ben anlamadım. Abi nasıl neden ama anladın mı ya? Yani bir anda bir anda çömelip çıkarıp nasıl işeyip yapabiliyorsunuz abi? Görmedin nasıl onu? Yani abi sokağın ortasında zengin bölgesi dediğimiz bölge. Hayır. Bak yine yap. Tamam mı? Tamam bak git şuraya yap. Yapmışlar Yani zaten. oraya yap. Lan diye önümüze çıkartman niye ya? Evet, zengin mahallede geziyoruz. Hani bazılarınız vardır, Bangladeşlerden de bazıları yazacaktır belki. Abi hep kötü yerleri gösteriyorsunuz diye. Bu arada olaylar var burada, polis o yüzden her yerde. Abi niye hep kötü yerleri gösteriyor? Al sana güzel yer yani, ama güzel yeriniz abi koca ülkede 1-2 nokta. Anladın mı? Ufacık 1-2 nokta olduğu için ve ülkenin %99'u artık hiç abartı rakam olmadan böyle uygunsuz, kötü, gelişmemiş olduğu için bunları gösterebildik yani. Abi her yerde villalar vardı, ne bileyim muhteşem temizlik vardı, özellikle gidip hep pis yerleri göstermedik yani. Ülkenin %99'u böyle. En azından. Oğlum Hindistan'da harbiden. Ya ben dur şu kaostan kaçayım falan dediğin zaman Var. kaçabiliyorsun. Öyle bir nokta var. Ya bir kafeye gideyim, eli yüzü düzgün bir kafeye Yani- oturayım, çalışayım var. Her şehrinde var. Sessizliğe gideyim. Yani Aynen. Delhi'de bile var. Gelişmiş Varanasi'de yeri bile var. var. Varanasi'de çok güzel yerler vardı. Dakika öyle değilmiş. Değil yani. Evet. Bakın şimdi burası siteler. Böyle 5-10 tane bina birbirine benziyor. Hemen burada da affedersiniz ama Boglu Göl. Karşısında da Koreli Mahallesi işte. O teneke evlerde yaşayan insanlar. Yani orada insanlar $25 kiraya veriyordu değil mi orada? Aynen. Orada $25, burada $500. Adaletsizlik işte. Aynen. Ama çok yoğun hissedeceğimiz bir adaletsizlik yani. Bir anda. Eşitsizlik bir anda yani. Arada sadece 50 metre var. Burada orta hiç yok galiba lan. Bence yok orta Ben anlamadım. 180 milyon fakir, 1 milyon zengin burada herhalde. öyle görünüyor evet. Ama fakir köküne kadar fakir yani. Uğur elektrik çarpacak ha. Gözüne girecek. Şimdi zengin muhit diye kabloları iple bağlamışlar ama yine tabii ki kablolar rezil halde, ama bakın şehrin şu an belki de bu şehrin, hatta bu ülkenin en merkezi birkaç noktasından birindeyiz. Yani bu ülkedeki en merkezi nokta bile olabilir. Ama maalesef adamlar neredeyse belki villada oturuyor şehrin ortasında. Şimdi geçen gittiğimiz Türk restoranına uğrayacağız. Tekrar Daka'da Uğur'la bu arada gezmeye devam ediyorum. Her an her saniye birbirimizin videosuna girmiyoruz. Çünkü beraber izleyen kitle çok fazla, o yüzden. Yine burada bir tane Türk restoranı vardı geçen akşam geldiğimiz. Aynı restorana tekrar geldik. Burası Banani bölgesinde. Alışmaya çalışıyoruz Bangladeş'e. Bundan önce de, senin hikayenle ilgili şey var mı? Bundan önce de kaç yıl Suudi Arabistan'da çalıştın? Bangladeş'ten önce 7 yıl Suudi Arabistan'daydım. Doğru. Bangladeş de keza güzel bir ülke. Kazanabilirsin. Fakat sabrın çok olması lazım. Burada bazı şeyleri görmezden gelebilmek için. Peki burada ortalama maaşı ne? Bir Bangladeşli'nin maaşı. Evet. Lokal bir Bangladeşli bizim yanımızda çalışanlar mesela 140, 120, 130. Amerikan doları alıyor. Evet. Peki İnsan bu üzüyor. insanlar farkında mı kendilerinin bu kadar ucuza sömürüldüğünü? Farkındalar ama alışılmışlık, çaresizlik var. Tamam. Şu an bulunduğumuz bölgenin adı Banani'ydi. Evet. Bir de Gülşen 1 dediğimiz nokta zengin bölgesiydi. Evet. Bu üç bölge. Gülşen 1, Gülşen 2 ve Banani. Bu üç bölgede yani Bangladeş'in elite oturuyor. Elit kesimi. Yani. Şey yok değil mi abi? Şu an hani bal dök yala yerler vardı da biz gitmedik değil. Bu yani ülke bu. Budur yani. Fazlası yok. Bundan fazlasını beklemeyin. Şehrin en gelişmiş noktasında isim yazdırıyorsunuz bir kap yemek için.
Burada insanlar sırada bekliyor. Yani aranızdan bazıları şey diyor olabilir. Niye hep kötü yerleri gösteriyorsunuz ülkedeki, ama şu an ülkedeki en iyi noktadayız gerçekten. Şu an Bahar ile Gülşan, yani en zenginlerin yaşadığı iki noktayı gören bir yerdeyiz. Hemen burada zaten bir nehir ve nehir de çöp dolu yine. Kokusunu söylemiyorum. Burası en iyi otellerinden birisi. Selamünaleyküm. Kamerayı seviyorlar. Burası en pahalı otellerinden birisi. İki tane elemanın bir aylık maaşına burada bir gece kalıyorlar. Biraz önce gittiğimiz restorana 2 kişi 3 kişi gitse ödediği hesap yine bir elemanın bir aylık maaşı. Hatta oradaki bir elemanın bir maaşı. Daha kötü noktalardaki elemanların 3 aylık maaşı. Ve hani ultra lüks bir şey değil ya, gördünüz ya, normal bir restoran aslında, Türkiye'deki standart bir restoran gibiydi bir yerde. Ama burada işte abi hala aklım almıyor ya. O çocuklar 40 dolar kazanıyordu, o kadınlar 70 dolar, 60 dolar hatta, yani 7000 taka 60 dolar yapıyor, 58 dolar yapıyor. Nasıl oluyor abi, 12 saat çalışıyorsun. Daraldım vallahi. Üzülüyor ya insan buralara gelince. Neşeli videoları da çekmek isterim ama böyle. Arkadaş da hala burada. How are you? What is your name? Name, ismi? Ridoy. Ridoy. Mehmet. Mehmet. Donnabat. Şimdi yani kaç gündür Bangladeş'te geziyoruz ve gerçekten ben daha önce de gezmiştim. Ez abi. Gördüğüm en düzgün, en temiz sokak. Tabii yine kablolar, mablolar falan. Sağda solda rikşacılar, pislikler, seyyar satıcılar var ama en temiz nokta burası ve ülkedeki en pahalı otel aslında şu karşıda. Sheraton Otel. Ama adam binayı yapmış, otele çevirmiş, her şey tamam. Otel yapma ruhsatı adama vermemişler. Nedeni de ne derseniz, artık bunun onayını, iznini kim veriyorsa oradaki kişiler rüşvet istemiş. Ve rüşvetle istedikleri ne biliyor musun? Ya bize 2 kat ver ya da en terastaki restoranı bize ver. Yani oranın işletmesini ya da 2 katın tüm gelirini bize verirsen buraya oda açma izni veririz, otel yapma izni veririz demişler. Burayı yapan kişi demiş ki size 1 lira para yok demişler. Açılmasın, kapalı kalsın lan demişler. Adam açmamış. Yalnız en temiz dediğimiz yerin 20 metre ilerisine geliyorsunuz. Bu kadar işte, temizlik burada bu kadar. Hayvanlar yavru mu yoksa canı mı bu kadar? İnek de, öküz de ufacık. Bunlar da ufacık. Evet. Burayı tam bence gösteremem çünkü YouTube burayı engelliyor. Ben şimdi bazı şeyler gördüm, size onları gösteremeyeceğim. Yazık hayvanlara, güzellerim ya. Bak abi, bu kanatlı hayvanla et aynı yerde ya. Dokunma huyları çok fazla var. Ben de hiç sevmem birinin bana dokunmasını. Ama o burada çok fazla. Şimdi bizim otelin kaldığımız noktasına geldik. Abi burada bu abi tamirci. Bu arkadaşın hala çok kötü durumda. Bu arada şu an biz Danmonde diye bir yere geldik. Ve normalde aslında burası da temiz bir bölge. Hani gittiğimiz yer en temiz noktaydı. Burası da aslında temiz bölge. Daha doğrusu düzenli, zengin bölge ama şimdi burada da hayat böyle. Abi bak, ülkede can güvenliği de sıfır. Şimdi ne yapmışlar burada? Ağaçları budamışlar değil mi? Bak. Görmeseniz gidiyorsunuz ya. Bak. Fark etmeseniz dibi yok ha. Gideceksiniz. Ki ya bu insanlar sıcak yüzünden dalgın insanlar. Şuraya bak. Bok yoluna gideceksiniz. Abi adamın ayağı kırılmış. Alçıya girmemiş ve yanlış kaynamış. Uğur, kaç tane ülke gezdin sen? 40-50. Sen de hep böyle Suriye, Afgan, Paki'de gezdin. Böyle yerlere çok gittik de. Böylesine. Bangladeş gibisi. O en fenası burası ya. Vallahi senin için de mi? Yani, abi net olarak söylüyorum artık yani. Ya şöyle kanka, ben bu kadar çok enerjimi down'le aşağı çeken bir şey yaşamadım. Bir ülkede yaşamadım, şehirde yaşamadım yani. Bu kadar olmuyordu hiçbir zaman. Evet,
yoruluyorduk ediyorduk ama yani seninle de konuşuyoruz. Fiziksel yorgunluk gerçekten bir şey değil burada ya. Duygusal da yoruluyorsun. Yani beyin Gürültü de var. hem Pislik bir de şey var. düşünüyoruz. Görüyoruz ya hayatları. Üzülüyorsun işte. Bir düşünce Duygusal de kısmı var. adamı şey Aynen. yapıyor. Yani hayatın iki yüzünü gördük. Gerçekten dünyanın birçok noktasında böyle iki yüzlü anlara şahit olabiliyorum. Oldum yani senelerde. Burada da olduk. Zenginlik bir yerde köküne kadar bakmayın. Burada yani milyonlarla oynayanlar da var. Bu tekstil fabrikaların sahipleri falan milyonlarla oynuyor. Ya da Bangladeş'te yolunu tutturmuş başka türlü insanlar var. Milyonlarla oynuyor. Ama kimisi de var abi işte görüyorsunuz. 2 dolar 3 dolar tahmin etmeye çalışıyor. Diyecek bir şey yok. Bu videoda birçok kötü bir şey vardı ama hani bu videonun suçu değil. Sonuçta videoda gerçekten emek var. Bu videoyu da beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Sonraki ülkeler neresi olacak ben de şu an bilmiyorum. Plan yapamıyoruz. Ülkede mahsur kaldım. Bangladeş'te olaylar yaşandığı için şu an Hindistan normalde gidecektim. Hindistan vize vermiyor. Myanmar'da olaylar olduğu için Myanmar vize vermiyor. Çin'e gidemiyorsunuz. Bhutan'a gidemiyorsunuz. Tayland'a gidip ne yapacağım ben? Benlik çok yer değil. Buradan şu an nereye uçmaya kalksam 10.000, 12.000, 13.000 TL. Çok büyük para. Yani benim geçen ay kazandığım paranın yarısı. Ne yapacağım bilmiyorum. Kazandıklarımız uçak biletine gidiyor. O yüzden biraz videolara destek olursanız beğenerek sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.